Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralı. Arkadaşlar, definecilikte olmazsa olmaz olan çift alan taramadır. Çift alan tarama olması şarttır. Dilediğiniz dedektörü, aleti alabilirsiniz. Onların yetenekleri kendine göre değişir. Ama defineciliğin olmazsa olmazı ana temelini çift alan tarama oluşturur ve bunlar krom olmak zorundadır. Krom. Krom olması lazım. Çünkü krom zamanla bozulmaz, kararmaz, oksitlenmez, sudan etkilenmez. Ama bakır, pirinç bunlar sudan etkilenir, oksitlenir, kararır ve daha çok mineral dediğimiz işe yaramayan, içinde çeşitli metallerin olduğu görmediğimiz kayalar ve toprak altı sulara gider. Onun için krom en iyisidir. Ben daha önce pirinç ve bakır kullandım. Evet, buldu mu buldu ama daha iyisi. Yani araba gibi düşünün. 2000 modeli var, 2025 modeli var, 2030 modeli var. Ne oluyor? Gelişiyor. Şimdi krom suyu sevmez. Toprak altındaki suyu sevmez. Bir definecinin en büyük düşmanı toprak altındaki sudur. Suyu elemeniz lazım. Önce suyu elemeniz lazım. İşte bu çubukta krom kullanarak suyu eliyorum. Ve sapına su ve doğal kayalara gitmemesi için özel doğal formül koyuyorum. Ve içine bir parça da altın koyunca ne oluyor? Çubuk tamam. Ama çubuğun en önemli şeyi simetrik yapıda olması lazım. Simetrik, yani şu dönüş hızı olması gerektiği gibi olması lazım. Bu çubuğun boyu 44,5 santim. Bakın 44,5 santim. 5 milim çubuk. Dolu çubuk. Krom 316. Ama bakın burayı bakın şu kısımdan itibaren bu çubuğu tıraşlaya ta ki 1,5 santim kalana kadar tıraşlayarak 3,80'e düşürdüm. Buradakinin ağırlığı. Burası 5 milim. Burası 3,80'e düştü. Neden? Çünkü bunun dönüş hızı o kadar iyi olması gerekiyor ki küçük bir küpe yüzeye de gitmeli, dönmeli. Büyük hazineye de dönmeli. Yani bu çubuğun dönüş hızı, boyutu, ağırlığı simetrik olması lazım. Öyle rastgele ben define çubuğu yaptım, tuttum, olmaz. Bakın burası 44,5 santim. Eğer burası 45 olursa sıkıntı yaşarsın. Burası 44 olursa sıkıntı yaşarsın. Olması gereken 44,5 ve olması gereken ağırlık bu olması lazım. Normalde bu 4,5 milim olması lazım. Ama 4,5 milim satılmıyor. 5 milim satılıyor. 5 milim çubuğu alıp tornada inceltme yapıyorum. Doğru ağırlığa getiriyorum. Şimdi peki bu çubuk 316 saf krom. Şu 316 sapındaki saf krom. Bu sap 304. 304. Yani bu çubuk saf krom. Ama Ayşegül hoş geldin. Bu çubuk şu anda 100 dolar arkadaşlar. Bakın bu çubuk şu anda 100 dolar. Çubuğu gücünü arttırmak için şu kısma artı, bu kısma eksi kablo bağlayarak dijital akü, normal akü ya da 10 adet pili belinize bağlayarak biraz sonraki göreceksiniz. Şuraya kıskaçla bağlayarak çubuğu
kullanırsanız, yani çubuğa 10-12 voltluk akım verirseniz ve çubuğu o şekilde tutar kullanırsanız, çubuk bu şekilde 300 metre ilerideki bir yüzük küpeye, altına, mezara gidiyorsa, bu sefer 600 metre ilerideki hazineye sizi götürür. Çubuğa elektrik verdiğiniz zaman kemiği eler, kemiklere gitmez. Neye gider? Metal ağırlıklı gider. Altın, bronz, gümüş, elmas, zümrüt. Onlara ağırlıklı gider. Yani çubuğa ekstradan 10-12 voltluk akü bağlayıp aküyü belimize takıp artıyı şu sapında olan yerin tam şurasına, eksiği de buraya kıskaçla bağlayıp çubuğu kullandığımız zaman, o zaman çubuktan daha çok verim alırsınız. Çünkü çubuk insanoğlunun ısısıyla çalışır. Ölü birisinin eline bu çubuğu verin, kımıldamaz. Çünkü kan donmuştur. Vücutta ısı yoktur. Ama insanoğlu bu çubuğu tutup yürümeye başladığı anda bu çubuk o ısıyla ilerideki bir altının, mezarın, odanın, tünelin, boşluğun ısısına döner. Yani burada önemli olan insanoğlunun vücudunda diyelim ki 2 voltluk pil varsa ve bu çubuk insanoğlu yürümeye başladığı zaman 2 voltluk pille çalışıyorsa, o zaman biz bu voltu arttırmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Ekstradan 10-12 voltluk akü kullanmamız lazım. Akü kullanmamız lazım. Çubuğa verilen elektrik akımını arttırdığımız zaman ne oluyor? Çubuk daha uzaklara define bulmasına ve metal ağırlıklı define bulmasını sağlıyor. Bu çubukla kaya içinde, su altında, toprak altında hazineleri bulmak çok kolay. Alan taramanın özelliği nedir? Özelliği şudur. Alan tarama derinlikte sınır olmaz. Yani siz bir defineyi 10 metreye de gömseniz, 50 metreye de gömseniz, 100 metreye de gömseniz, suyun altına da gömseniz, o mahşere kadar toprağın üstünde böyle bir ısı yayar. Altınsa altının ısısı farklıdır, gümüşün ısısı farklıdır, bronzun ısısı farklıdır. Ne olur? O ısı yayar. Ve o ısıyı görünce çubuk döner. Çubuk o ısıya döner. O ısıyı biz göremeyiz. Mesela insanın ruhunu görebiliyor musun? Göremezsin. Ama bedenini görüyorsun. Doğru mu? İşte her ısının bir kodu var. Altının kodu farklıdır ve ısısı farklıdır. Gümüşün kodu farklıdır ve ısısı farklıdır. Biz bunun içine saf 24 ayar altın koyuyoruz ki altının ısısını daha kolay bulsun diye. Bakın, telefonlardaki sim kartta altın kaplama vardır. Telefondaki sim kartta altın vardır. Ve telefonun şebekesinde altın vardır. Ve uzaya fırlatılan uyduda en az 150 kilo altın vardır. Uzaydaki uydu telefondaki sim karttaki altını bulur. Yani siz bir telefonu kullandığınız zaman o telefondaki altın uzaya fırlatılmış, uzaydaki uyduda bulunan 150 kilo altına sinyal yayar. Yani altın altını çekiyor. Eğer altın olmasaydı cep telefonları çalışmazdı. Cep telefonları çalışmazdı. Altın dünyanın en iyi sinyal alıp sinyal veren ve teknolojiyi çağ atlatan, bugün kullandığımız televizyonlarda ve telefonlarda ve uydularda ana ham madde kullanılan altındır. İşte altın bunun için pahalıdır.
Altın neden pahalıdır? Altın bunun için pahalıdır. Altın teknoloji demektir. İşte biz bu sapın içine altın koyduğumuz zaman arazide bir altın varsa doğrudan buraya bu sapın içindeki altına mesaj atıyor. Direkt kablo gibi bağlıyor böyle. Mesela bu çubuğu tuttuğunuz zaman 300 metre alanda, 500 metre alanda bir altın varsa direkt buradaki altına sinyal gönderiyor. Ve sinyali çubuk hemen gelen yöne doğru dönme yapıyor. Gelen yöne doğru hemen döner. Altın sinyali bu taraftan geldiyse çubuk hemen oraya doğru döner. Yani altın altını çeker. Gümüş gümüşü çeker. Diyelim ki buna altın koyduk ama 300 metre alanda altın yoksa bu sefer gümüş varsa gümüş buna sinyal gönderir. Gümüş yoksa bronz buna sinyal gönderir. O da yoksa hava, boşluk buna sinyal gönderir. Yani çubuk saptan sinyali alır, buradan döner. Çubuk uç kısımdan sinyal almaz. Çubuk sinyali saptan alır, uç kısım direksiyondur. Bakın şöyle yapın. Altın buradan sinyali verince, buraya çarpınca bu çubuk hemen döner. Altın bu taraftan geliyorsa çubuk bu tarafa döner. Sinyali çubuk saptan alır, bir de ağızdan alır. Ağzınızda ne varsa çubuk önce ona gider. Onun için dilinizin altında 24 ayar altın olursa, dil altında 24 ayar olursa çubuk daha iyi bulur. Ya sapta olacak ya ağzınızda olacak altın. Çubuk insanı bir çanak anten olarak kullanır. Siz çubuğu tuttuğunuz anda çubuk sizi çanak anten gibi kullanır. Radar gibi kullanır sizi. Ay yavşak. Görüyor musun çakalı? Milleti kullanıyor. Ne lan milleti kullanıyorsun? Yani bakın. Şimdi çubuğun 8 hareketi var. Doğru tutuş, doğru yürüyüş bunların başında gelir. Çubuğu yanlış tuttuğunuz zaman ne olur? Hiçbir şey olmaz. Çubuğu doğru tutmanız lazım. Ve bu çubuğun 8 hareketi var. Derinlik alma hareketi. Geri adım giderek derinlik alma hareketi. Bunu ben keşfettim. Bu hareketin en önemli özelliği nedir? Derinlik almaya başladığınız anda eğer aşağıda hazine, define yoksa size derinlik vermez. Boşuna kazmayın. Mesela çubuk bir hava boşluğuna geldi, çarpı yaptı. Hava boşluğunu sever çubuk. Hava enerjidir çünkü. Hava boşluğu, toprak altı, su altı, hava boşluğu enerji yayar. Çubuk gelir çarpı yapar. Altına da çarpı yapar. Burada derinlik almaya başladığımız anda, geri adımda derinlik almaya başladığımız anda çubuk derinlik vermez. Eğer altta metal yoksa. Metal yoksa altta derinlik vermez. Demek ki orada hava boşluğu var. Bir suyun boşluğu, bir toprak altı boşluğu, bir kaya boşluğu. Metal olursa derinlik verir. Metal olursa size derinlik verir. Yani ben şahsen bir dağa gitsem bu çubukla kazdığım yerden define çıkmak zorunda. %99 çıkmak zorunda. Çünkü neden? Derinlik alırım. Ha, bana derinlik verdi. Demek ki var. Derinlik vermezse demek ki hava boşluğuna çarpı yaptı. İşe yaramayan bir şey var orada. Metal yok. Şimdi çubuğun 8 hareketi var. Tünel hareketi, oda hareketi, kasa hareketi, derinlik alma hareketi, toprak altı işaret hareketi, toprak altı havalandırma hareketi, toprak altı mezar hareketi. Bunları bilmeniz lazım. Bunun için de YouTube'a alan tarama 8 hareketi yazın. Oradaki videoyu izleyin. O zaman işler çok kolay olur. Şimdi arkadaşlar çubuğu nasıl tutmanız gerekir?
Size onu göstereceğim. Maalesef çubuğu yanlış tutanlar var. Yani yanlış tutarsanız çubuğu bulursunuz hiçbir şey. Evet, şimdi arkadaşlar çubuk nasıl tutulur? Bakın. Çubuk nasıl tutulur? Şimdi insanlar çubuğu yanlış tutuyor. Önce hazır ol vaziyete geçiyorsunuz. Bakın dirsekleri kırıyoruz. Bakın. Çubuk arası 35 santim. Şöyle göstereyim. Bilek böyle değil. Bakın. Ne kadar uzakta bakın. Gördünüz mü? Çubuğun ucunu biraz düşürün. Ki dengede kalsın. Evet. Tutuş şöyledir. Bakın doğru tutuş budur. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Şu şekilde. Ve yürürken sabit yürüyün. Bu şekilde. Buraya baskı yapmayın. Ama fazla da açık tutmayın. Şu. Bu lan. Bu kadar basit. Bunu bile yapamayanlar var. Yürü. İşte bu ya. Bakın bir daha gösteriyorum. Tuttuk mu? Böyle değil bak. Böyle. Göbekten biraz uzak olsun. Bakın tam şuraya geliyor. Şuraya. Şöyle. Bu. Rahat olun. Kendinizi bırakın. Sıkmayın. Çubukları sıkmayın. Bakın çubuk nasıl düşüyor bakın. Ucu az bir şey düşüyor ki dengede kalsın. Böyle değil. Şöyle hafif. Şimdi yürürken sokakta yürüyormuş gibi yürüyeceksiniz. Bakın şöyle. Sokakta yürüyormuşsunuz gibi bu hızda yürüyün. Ben çubuğu tutuyorum ki sağa sola oynamasın diye. Şöyle tutuyorum. Şimdi bakın. Yürüyüş hızına bakın. Yürüyüş hızı bu. Yürüyüş hızı bu. Peki diyelim ki burada bir oda var. Gerçek oda mı? Sahte oda mı? Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi size bunu göstereceğim. Bakın şimdi. Diyelim ki burada lan oğlum telefon rahat dursana lan. Ne oldu lan? Altını görünce hemen yere kapaklandın telefon. Evet. Şimdi arkadaşlar şimdi size bir oda nasıl bulunur onu göstereceğim. Evet şimdi farz edelim bu bir oda. Evet bu odayı nasıl bulacağız? Şimdi oda hareketini göstereceğiz. Oda hareketi. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın gerçekten çubuk oda hareketi yapacak. Hiç müdahale etmeyeceğim. Toprağın altında oda var mı? İçinde hazine var mı yok mu? Bunu öğreneceğim. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet. Farz edelim ki bu bir oda. Geldiğim anda çubuk otomatikman bakın duvar hareketi yapıyor. Bakın. 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 Kendisi yapıyor. Ben yapmıyorum. Neden? Çünkü bu halı kenarından yukarıya doğru ısı yayıyor. Isı. Böyle ısı yayıyor. Çubuk bu ısıya çarpınca duvar yapıyor. Şu hareketi. Bakın şu hareketi yapıyor. Bu hareketle bu hareketi karıştırmayın. Evet. Evet. Çubuk duvara çarpınca duvar yaptı. Bakın. Bir adım attım. Odanın içine girdim. Açtı. Bakın tam ortasında çarpı yaptı. Bakın. Tam ortasında çarpı yaptı. Tekrar geliyorum. Geldim. Duvar yaptı. Adım attım. Oda içine girdim. Çarpı yaptı. Tekrar gidiyorum. Evet gidiyorum. Tekrar duvar yaptı. Odadan çıkarken bakın. Bakın odadan çıkarken tekrar duvar yaptı. Bakın. Odaya girerken duvar yapar. Çıkarken duvar yapar. Tünele girerken duvar yapar. Çıkarken duvar yapar. Şimdi burada
gerçek bir oda var mı? Var. Çünkü alt kat boş. Halının kenarı ısı yaydığı için halının şekli oda kenarı yapıyor. Yani bu gerçekten gerçek oda da olsa aynısını yapar. Çünkü burası düz ya. Bakın burası düz. Düz bir şeye ilave bir halı atılınca buradan ısı yayar. Şimdi bu taraftan da gitsek duvar yapacak. Bakın bu taraftan da gittim duvar yapıyor. Evet bakın geldim. Ortasında çarpı yapıyor. Gittim tekrar duvar yaptı. Bakın girerken duvar yapıyor, çıkarken duvar yapıyor. Bakın duvar açtı, ortasında çarpı yaptı, açtı ve çıkarken yine duvar yaptı. Şimdi ortasında çarpı yapıyorsa, oda ortasında çarpı yapıyorsa eğer, bu ortada biriken gazdan dolayıdır. Yani sahte oda, sahte kasa olma ihtimali %99'dur. Çünkü ortada şu halıların enerjisi ortaya baskı yapıyor. Ve burada bir hava akımı oluşuyor. Çubuk da o hava akımına çarpı yapıyor. Ama sonuçta aşağımızda boş oda var. Boş oda olmasa da aynısını yapar. Toprakta da aynısını yapar. İşte burada gerçekten aşağıda duvar var mı? Define var mı? Bunu anlamanın hareketi devreye giriyor. O da nasıl? O da şu. O da şu. O da şu. Derinlik alarak aşağıda oda var mı yok mu anlayacağız. Sertleşmiş toprakla yumuşak toprak arasına geçerken de oda hareketi yapar. Bir yoldan karşıdan karşıya geçerken de oda hareketi yapar. Evet şimdi halıyı kaldıralım. Bakın şimdi mesela burada oda yaptı ya. Bakın burada duvar yaptı ya. Şimdi halıyı kaldıralım atalım şöyle. Şimdi tekrar geliyor. Bakın. Hani duvar yaptı mı? Bak hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey. Ne yapıyor? Biraz telefona doğru geldi. Telefonda altın var ya. Bakın telefonda altın var ya. Bakın geri gidiyorum. Bakın çubuk hemen bir yere döndü. Bakın. Bakın çubuk hemen bir tarafa döndü. Nereye döndü? Evet geldi döndü. Döndü kıbleye doğru. Aha. Kumandaya geldi. Neden? Çünkü kumandanın içerisinde enerji veren pil var. Gördünüz mü? Bakın şimdi şöyle. Pil var ya burada bak. Bak. Geldik. Çarpı yaptı. Evet gördünüz mü? Evet şimdi nereden döndürüp duruyorsun beni? Evet geldik çarpı yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. Suda çarpı yapmaz bu. Bu çubuk suyu görmez. Bakın şimdi. Su. Bakın şimdi suyun üstüne gidiyorum. Bakın suyun enerjisini görünce bakın suyun enerjisini bak nereye geldi? Kumandaya geldi. Suyun enerjisini görünce yön değiştiriyor. Çünkü bunun sapındaki formül suyun enerjisini görünce yön değiştirir. Suyu sevmez. Ama su bulmak isteyenler var. Mesela Suudi Arabistan'da, Katar'da, Dubai'de su bulmak isteyenler var. Onlar bu çubuğu su için alıyor. O zaman ağzınıza bir yudum su tutarsanız çubuk suyu bulur. Su kuyusunu bulur. Şimdi göstereceğim. Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Bakın kumanda burada. İçinde pil var ya. Koyduk. Geldik buraya. Yok mu arttıran? Evet buraya da bir gümüş yüzük koyduk. Bakın gümüş yüzük. Bakın gümüş yüzük koyduk. Evet. Pil, gümüş yüzük ve su.
görüyorsunuz. Geldik. Suyu görünce bakın yön değiştiriyor. Hemen böyle yön değiştiriyor. Üstüne gitmiyor. Bakın. Geldik. Bakın hemen yön değiştirdi. Üstüne tutayım. Bakın üstüne tutayım. Hiçbir şey yapmıyor. Çarpı yaptırayım. Bakın çarpı yaptırıyorum. Bırakıyorum. Bakın suyu görmüyor. Şimdi ne oldu? Gümüşe gelince çarpı yaptı. Altta gümüş var. Geçtik. Pile gelince çarpı yaptı. Çünkü pil enerji yayıyor. Evet. Şimdi ben suyu içeceğim ve ağzımda su tuttuğum anda çubuk suya gidecek. Bakın şimdi. Evet, ağzından su çıkar çıkmaz çubuk suyu pas etti. Nereye geldi? Gümüşe geldi. Su aramayı bıraktı. Pile geldi. Yani burada anlayacağınız olay, ağzınızda ne tutarsanız çubuk onu bulur. Yani onun için 24 ayar altını ağzınızda, dilinizin altında tutun. Çenenizi de sıkı tutun. Ser verin, sır vermeyin. Unutmayın, ser verin, sır vermeyin, her zaman kafanız rahat olur. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, yayını beğenen yok ya. Aşk olsun. Yayını beğenen yok. Gerçekten yayını beğenin arkadaşlar. Şimdi su bulmak için yapmanız gereken tek şey ağzınızda bir yudum su tutmak. Kaç metre derinlikte olursa olsun çubuk suyu bulur. Peki derinlik nasıl alacağız? Aşağıda gerçekten mal var mı yok mu nasıl anlayacağız? Şimdi göstereceğim size. Evet, bunu aldık. Bakın şimdi. Şimdi bunları buraya koyduk. Geldik. Bu bir oda. Şimdi derinliği nasıl alıyoruz? Şimdi bu bize sahte oda yapacak arkadaşlar. Bu sahte oda yapacak. Ve biz bu gerçekten sahte oda mı, gerçek oda mı şimdi anlayacağız. Evet, şimdi bakın, geldim çubuk duvar yaptım. Gerçekten burada duvar var mı yok mu? Derinlik alacağım. Şimdi tekrar geliyorum. Geldim çubuk duvar yaptı ve ayaklarımı oynatmıyorum. Son duvar hareketiyle birlikte ayağımı oynatmıyorum ve geriye gidiyorum. Ta ki tekrar duvar hareketi yapana kadar geri gideceğim. Bunu size yakınlaştırarak göstereceğim. Evet, halıyı yaklaştırarak göstereceğim. Şimdi, evet arkadaşlar, halıyı yaklaştırarak gösteriyorum. Halının kenarında duvar hareketi yapar çünkü ısı yayıyor. Bakın bakın bakın, kırıldı kül. Bu bir duvar hareketi. Ama aşağıda gerçekten oda var mı yok mu? Duvar var mı yok mu yani? Daha doğrusu. Bakın son hareketle ayağımın altı oynamıyor. Bakın geliyorum ve son hareket. Ayağımın altını oynatmıyorum. Şimdi tekrar bu duvar hareketi yapana kadar geri gideceğim. Şu bir. Bakın tek adımda tekrar duvar yaptı. Bakın geldim. Duvar yaptı. Tekrar duvar yapana kadar geri gideceğim. Şu bir. Bakın hemen duvar yaptı. 1 metre
20 santim. Çubuk tutuşumla yerin arası 1 metre 20 santim. 1 metre 20 santimi düşüyorum. Geriye derinlik kalmıyor. Yani aşağıda duvar yok. Evet, duvar hareketi yaptı ama gerçekten bir duvar yok. Bir yapı yok. Sertleşmiş toprakla yumuşak toprak arasında bir geçiş ısısı var. Yoldan karşıdan karşıya geçerken de yapar. Sertleşmiş toprak ve yumuşak toprak arası ısı yayar. Buradan buraya geçerken duvar yapar ama aşağıda bize duvar varmış gibi yapar. Duvar yok. Şimdi eğer burada duvar olsaydı şöyle yapması gerekirdi. Çubuğu tutuyorum. Duvar yaptı ya. Duvar hareketi budur bakın. Duvar yaptı ya. 1, 2, 3, pat. Burada. 1 metre düşerdim burada. Geriye kalan mesafe gerçekten duvarın dibidir. Duvarı üstten almaz. Dipten alır. Odanın dibinden alır. Mesela şu oda ya. Biz üstteyiz. Derinlik aldığımız zaman bu dipten alır. Bu tavandan almaz. Tabandan alır. Taban derinliğini verir. Şimdi gerçek duvar olsaydı bu beni en az 2 adım götürmesi lazımdı. Tek adımda duvar yaptı. Duvar yaptıysa orada bir şey yok. Bakın şimdi. Geldim. Bakın hiç müdahale etmiyorum. Duvar yaptı. Derinlik almaya geçtim. Bakın kapandı. Bak diyor ki burası diyor. Bak burası diyor. Bak fazla gittin diyor. İleri gel diyor. Bir adım attım. Duvar yaptı. Ayağımı oynatmıyorum. Tekrar derinlik almak için adım atıyorum. Tekrar duvar yapıyor. Açtım. Açtım. Yani buradan buraya kadar düştüğüm zaman derinlik kalmıyor. En az 2 adım götürmesi lazım orada duvar olması için. En az. Tek adım götürüyor. Şimdi size şunu göstereceğim. Bakın. Şimdi bu halının kenarındaki ısı burada bir enerji yayıyor. Boşluk yapıyor. Çubuk kenarda duvar yapıyor. Sonra burada çarpı yapıyor. Metal hareketidir bu. Metal, altın, gümüş, bronz, bakır, mermer, heykel bu hareketi yapar. Elmas bu hareketi yapar. Ama buradaki hava boşluğuna yapıyor. Burada da duvar yapıyor. Geliyor burada çarpı yapıyor. Açıyor burada duvar yapıyor. Biz de zannediyoruz ki aşağıda oda var. Kasa var. İşte gerçekten aşağıda oda mı var? Hava boşluğu mu var? Bunu anlamanın çok basit yolu var. Şimdi bakın. Önce bu yüzüğü şuraya koyuyorum. Çayı da içiyorum. Şimdi arkadaşlar çubuğun sahte çarpı yapıp yapmadığını, aşağıda metal bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağım ve kaç metre derinlikte olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi göreceksiniz. Önce metalsiz geliyorum. Evet geldim burada duvar yaptı. Aslında burada duvar yok ama geldim o odanın tam ortasında çarpı yaptı. Tekrar adım attım geldi duvar yaptı. Allah Allah duvar yaptı çarpı yaptı duvar yaptı. Lan oda içinde altın mı var yoksa diyoruz. Ben diyorum bunun bir derinliğini alayım ki aşağıda gerçekten oda var mı yok mu? İçinde para var mı yok mu? Şimdi ne yapıyoruz? Geliyorum duvarda bir derinlik alıyorum. Evet geldim geriye. Hemen buradan buraya kadar düştüğüm zaman derinlik yok. Demek ki oda yok. Bir de metal olan yeri deneyeyim. Geldim. Duvar yaptı. Bir adım atınca açar. Çarpı yaptı. Çarpı yapan yerde durdum. Şimdi çarpı yapan yerin yani metal hareketinin aşağıda metal var. İşlenmiş mermer heykel var. İşlenmiş küp parçası var hareketi yaptı. Gerçekten aşağıda mal var mı yok mu şimdi anlayacağım. Ve varsa kaç metre derinlikte? Şimdi derinlik alarak anlayacağım. Şimdi tekrar geliyorum. Derinlik almak için geliyorum. Şimdi duvar yaptı. Duvar yapan yeri denedik. Şimdi burada çarpı yaptı ve çarpıyla birlikte son ayak altımı bir daha oynatmıyorum. Evet. Şimdi derinlik almaya geçiyorum. Şu bir. Şu iki. İkinciyi atarken çarpı yaptı.
tam burada. Geldim. Çarpı yaptı. Tekrar derinlik alayım bakayım. Şu bir. Daha bir adımda çarpı yaptı. Buradan 120 santim düşüyorum. Düştüm. Geriye derinlik kalmadı. Geriye derinlik kalmadı. Tek adımda bana derinliği verdi. Çarpı, tekrar çarpı yapana kadar gittim. Tek adımda derinlik verdi bana. Tek adımda derinlik veriyorsa orada bir şey yok. Peki gerçekten aşağıda metal olsaydı ne yapacaktı? Bakın. Tekrar yapıyorum. Metal koyup bu sefer deneyeceğiz. Bakın şimdi geldim. Geldim, duvar yaptı. Geldik. Tam çarpı yaptı. Şimdi derinlik alıyorum. 1, 2, 2 derken çarpıyı koydum. Tekrar geliyorum. Çarpıyı koydum. Aşağıda derinlik yok. Metal yok. Ama şimdi bir metalle deneyeceğiz. Ve bizi kaç adım götürecek? İşte derinlik alma hareketi. Şimdi tam çarpı yapan yere koydum. Şimdi tekrar geliyorum derinlik almak için. Evet, geldim, duvar yaptı doğal olarak. Geldik. Çarpı yaparken son adımımı attım ve ayak altım oynamıyor. Ayak altı oynamıyor. Şimdi derinliği alacağım. Bir adım attım. 2'yi attım. Yine çarpı yapmadım. 3'ü attım. 3'te çarpı yaptı. Tam şurada. 1 metre 20 santim düşüyorum. O da şuraya geliyor. Geriye ne kalıyor? 50 santim kalıyor çubukla gümüş arasında. Bakın 50 santim. 50 santim. Demek ki geriye gittiğim zaman 1 metre 20 santim düştüğüm zaman arada fark kalıyorsa orada define var demektir. Kayanın içinde de olsa en az size 50 santim boşluk verir. Yani geriye giderken her adım aslında 70 santimdir. Bakın 70 santimdir. 1 metre değil. 70 santim, 140, 210. Anladınız mı? Her adım 70 santimdir. Geri giderken de derinlik alırken her adım 70 santimdir. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Şimdi ben araziye gittiğim zaman boşuna kazmam. Mesela bakın tekrar gösteriyorum. Bakın. Şimdi arazide gittik ya. Çubuk çarpı yaptı değil mi? Çarpı yaptığı zaman ne yapacağız? Bakın şimdi. Geldim, duvar yaptı. Hadi geçtik, hızlı geçelim. Çarpı yaptı. Hemen derinlik alıyorum. 1. Çubuk tam ortalama burada. Buraya geliyor. Bir adım attım. Açtı. Yani çarpı yaptı. Açtı, çarpı yaptı. 1 metre 20 santim düştüğüm zaman çarpı yapan yerde mesafe kalmıyor. Burada bir şey yok. Ama eğer bir şey olsaydı, bak, gümüşü koydum, aynı hareketi yapıyorum. Geldik, duvar yaptı, geldi çarpı yaptı. Şimdi derinlik alacağım. Şu bir. Şu ikinci adım. Bakın ikinci adım attım, hala hareket yok. Şu üçüncü adım. Bir adım daha atarsam açar. Yani şurayla şuranın arasında çarpı yaptı. Bir burada çarpı yaptı. Açtı, bir burada. Şimdi ben buradayım. Buradan buraya kadar 120 santim düştüğüm zaman arada bu kadar fark var. Şu kadar. Şöyle. Yani benim kazmam için derinlik verdi bana. Hava boşluğu olsa bana derinlik vermiyor. Eğer bu gümüş 50 metre altta olsaydı biz 50 adım geri giderdik. 50 adım geri giderdik. Eğer bu duvar kuyu duvarı olsaydı ve 20 metre derinlikte olsaydı bizi en az 20 adım geri götürürdü. Önce duvarın derinliğini alıyoruz. Sonra çarpı yapan yerin derinliğini alıyoruz. İkisi eşit olmalı. Duvar derinliği eğer bize 10 metre verdiyse metal derinliği de 8-9 metre vermek zorunda. Ortalama. Bakın şimdi tekrar deniyorum. Şimdi eğer oda içerisinde çubuk tam ortada çarpı yapıyorsa orada define olma ihtimali
%1'dir. Sahte odadır. Odaya girdiğiniz zaman define nerede olur? Tavanda olur. Şu duvarın içinde olur. Şu duvarın içinde olur. Yerde olur. Köşede olur. Saklarlar. Siz bir mezar odasını bulursunuz. Tüneli bulursunuz. Ama malı gelip ortaya koymazlar. Odanın içerisine defineyi, duvarı delip gömüyorlar. Sonra horasanla sıvıyorlar. Siz orayı duvar gibi görüyorsunuz. Bu da ne olur? Define odanın dışına çıkar. Yani define odanın dışına çıkar. Biz şimdi şu odaysa adam burayı delip içine koyarsa bize burada değil, burada X yapar. Oda dışında X yapar. Mal odanın içinde değilse. Şimdi bakın, boş oda, dolu oda nasıl anlayacağız? Şimdi diyelim ki bu bir oda. Çubukla odayı buluyorum. Bakın şimdi. Geldim, bana duvar hareketi yaptı. Şu an gerçekten yapıyor. Adım attım, açtı. Bakın. Çubuğun hızını görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Ben yapmıyorum bunu. Geldim. Ortada hava biriktiği için çubuk çarpı yaptı. Bu boş oda. Tam ortasında çarpı yaptı. Bu boş oda olduğunu buradan anlarım. Peki oda içinde metal olursa ne olur? Ortasında çarpı yapmaz. Bakın şimdi. Bu hazineyi oda içinin tam şu köşesine koyuyorum. Bakın. Şöyle. Şuraya koydum. Tamam. Şuraya koyduk. Bakın. Oda içinde tam buraya gümüşü koyduk. Şimdi az önce ortada çarpı yapıyordu ya. Şimdi yapmayacak. Çünkü ortasında, tam odanın ortasında çarpı yapıyorsa demek ki oda içinde bir şey yok. Havaya çarpı yapmış. Oda da yok. Odanın kıyısında, köşesinde bir define olursa ortasında çarpı yapmaz. Bakın şimdi. Gümüş orada. Az önce burada çarpı yaptıydı değil mi? Şimdi geldik. Duvar yaptı. Adım attık. Bakın ortada çarpı yapacak mı? Bakın yapmıyor. Nereye gidiyor? Bakın. Bakın gümüşün olduğu yere gitti. Gördünüz mü? Bakın gümüşün olduğu yere gitti. Bakın. Burada çarpı yapmadı. Neden? Çünkü odanın içinde define olan yere gitti. Odanın içerisine girdiğimiz anda çubuk define olan bölüme gitti. Eğer oda içinde define olmasaydı çubuk ortasında çarpı yapardı. Bakın şimdi az önce ortasında çarpı yapmadı. Tekrar deniyorum. Evet geldik. Bakın geldik. Açtı. Duvar yaptı. Bakın ortasında çarpı yaptı, bozuldu. Bakın. Ortasında çarpı yaptı, bozuldu. Bakın. Bakın. Çarpı yaptı, bozuldu. Sonra nereye gitti? Bak hemen döndü bak. Bak hemen döndü. Gümüşün olduğu yere. Bakın. Hemen gümüşün olduğu yere döndü. Bakın. Tam gümüşün olduğu yere. Şimdi bu tarafa koyuyorum gümüşü. Buraya koyduk. Odanın bu köşesinde define var. Ortasında çarpı yaptı, açtım. Eğer gümüşü koymazsak çarpı yapıyor, öyle kalıyor. Bakın şimdi. Buradaki ince detayı çok iyi öğrenin. Geldik. Duvar yaptı, açtı. Bakın direkt gümüşe gidiyor. Bakın odanın içindeki hazine olan yere gidiyor. Bakın odanın içerisindeki hazine olan yere gidiyor. Ama gümüşü alınca ortada çarpı yapıyor. Hava boşluğuna. Yani odanın ortasında çarpı yaparsa orada bir şey yok. Ya da ikinci oda içinde çarpı yapan bir yer olması lazım. Evet. Şimdi gümüşü alınca ortada boşluğa çarpı yapacak. Gümüşü aldık, koyduk buraya. Evet şimdi geldik. Geldik, duvar yaptı. Bakın içinde metal yok ya. Bakın oda içi boş ya. Bakın ortada çarpı yaptı. Gördünüz mü? Bakın direkt karşıki duvara gidiyor. Bakın hiç sağa sola gitmedi. Bakın duvar yaptı. Buradan şunu anlıyorsunuz. Eğer oda içinde hazine varsa hazinenin olduğu yere çubuk gider. Hangi köşesinde olursa olsun. Eğer odayı çizdiniz ya tek çubukla, odanın dışında çarpı yapıyorsa odanın içinden orada bir cep var demektir.
Mesela burası bir oda ya. Odanın içine çubukla gidin. Eğer çubuk böyle oda duvarına gidiyorsa, buraya gidiyorsa burayı kazacaksınız. Ama tavandaysa yukarı çıkıp derinlik alacaksınız. Şimdi arkadaşlar, gerçek oda ile sahte odayı anladınız mı? Anlamayanlar anlayanlara sorsunlar. Evet, ilginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bu alan taramayı ben yaptım arkadaşlar. Saf kromdur bu. Dolu kromdur. Su ve doğal kayalara gitmez. Burada altın parçacığıyla birlikte arazide önceliğini altına verir. Su içinde de olsa, kaya içinde de olsa altını bulur. Ama burada derinlik alma hareketini mutlaka öğrenmeniz lazım. Evet, kendisine çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. YouTube Define Kralı kanalına sizleri bekliyorum. Evet, şimdi soru alacağım. Arkadaşlar, soruları alalım. Evet, sordum soruyu diyen kim? Evet, soru alıyoruz. Fiyat nedir demiş. Arkadaşlar, fiyatı şu anda 100 dolar. Fiyat şu anda 100 dolar arkadaşlar. Dolar çıktıkça, altın gramı zamlandıkça malzemelere de zam gelir. Her şeye zam gelir. Onun için 100 dolar. Evet, almak isteyenler arkadaşlar bana ulaşsın. TikTok profilimde WhatsApp numaram var. Evet. YouTube Define Kralı kanalında bunun kullanışını öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, soruları alalım. Soru olan var mı? Soru sormak isteyen var mı? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, ben İstanbul Kartal'da yaşıyorum. Bu sıradan bir çubuk değil arkadaşlar. Bakın, define yapmak için 100 dolar yetiyor. Yani definecilik yapmak için 100 dolar yetiyor. Yani definecilik için çift alan tarama yetiyor. Başka bir alete ihtiyacınız yok. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, soru sormuş birisi. Abi demiş, Konya'da ne kadar define var? Konya'da 45 milyar adet define var. Ortalama 45 milyar. Evet. Aksaraylı gelmiş. Aksaray'da 35 milyar define var ortalama. 35 milyar Aksaray'da define var. Evet arkadaşlar. Tokat'ta 35 milyar var. Bursa'da 40 milyar adet. Ardahan'da 35 milyar. Trabzon'da 35 milyar adet define var. Evet. Sonra Niğde yaklaşık 35 milyar define. Karaman 35 milyar. Manisa 30 milyar. Trabzon 35 milyar. Erzurum 40 milyar. Iğdır 30 milyar. Tokat Zile'yi sormuş, 1 milyar. Denizli 30 milyar. Diyarbakır 45 milyar ile 50 milyar arası. Bartın 25 milyar. Van 55 milyar. Sinop 25 milyar. Şırnak 45 milyar. Manisa 30 milyar. Muğla 40 milyar. Yozgat 35 milyar. Ankara 45 milyar adet defineye sahiplik yapıyor. Ordu 25 milyar ile 30 milyar arası. Ordu'da eşkıya gömüleri çoktur. Ordu eşkıya gömüleri. Kayseri 35 milyar ile 40 milyar arası. Çorum 35 milyar. Hatay 45 milyar. Ağrı 45 milyar. Amasya 30 milyar. Mardin 40 ile 45 milyar arası defineye ev sahipliği yapıyor. Mardin'de yeraltı sinagog ve kilise çok saklı. Mardin'de Türkiye'nin en fazla saklı kilisesi Mardin'dedir. Kapalı, saklamışlar. İçi hazine dolu. Yapıştır. Niğde 40 milyar ile 35 milyar arası. Burdur 25 milyar.
Ulan hep Konya Niğde. Ulan hep defineci misiniz lan siz yoksa ha? Kars 40 milyar. Bitlis 40 milyar. Mersin 45 milyar. Mersin 45 milyar. Tarsus var onun ilçesi. O da bir 50 milyar kadar definenin sahipliğini yapıyor. Tarsus dünyanın ilk şehridir. Çanakkale yaklaşık 45 milyar ile 50 milyar arası. Afyon 35 milyar. Maraş 40 milyar 45 milyar arası. Kastamonu çok eşkıya gömüleri var. Kastamonu'da katırlar yüküyle, milyonlarca katır yüküyle altın var. Eşkıya gömüsü Kastamonu'da. Kastamonu'yu 35 milyar yaptım. Evet, yok mu arttıran? Düzce 30 milyar. Giresun'da çok eşkıya gömüleri var. Giresun 35 milyar yaptım arkadaşlar. Siirt 40 milyar ile 45 milyar. Uşak 25 milyar. Karabük 15 milyar ile 20 milyar arası. Karabük. Samsun çok eşkıya gömüleri var. Samsun 30 milyar ile 35 milyar. İzmir 45 milyar ile 50 milyar arası. İzmir. Zonguldak 45 milyar define var Zonguldak'ta. Zonguldak eşkıya gömülerinin baş kalesidir. Zonguldak, Artvin başta gelir eşkıya gömüleri. Şanlıurfa 45-50 milyar. En az yani. Balıkesir 25-30 milyar arası. Balıkesir'de Yunan hazineleri çok. Büyük İskender'in hazineleri çok Balıkesir'de. Yunan paraları çoktur. Yunan paraları çok değerlidir. Avrupa'da Yunan paralarının en kötüsü 1000 Euro'dan başlar. Sonra 20 bin, 30 bin, 50 bin dolara gidenleri var. Hakkari 45 milyar. Osmaniye 4 milyar. Evet arkadaşlar, Gümüşhane'yi sormuş. Gümüşhane'de gümüş gümüsü çok. Gümüşhane'de yaklaşık 35 milyar define var. Sivas 40-45 milyar arası. Sivas'ta Ermeni gömüleri çoktur. Ermeni gömüsü Sivas'ı. Ağrı 45 milyarı geçer. Benim söylediğim rakam en az olan rakam arkadaşlar. Yani Ağrı 45 milyar dediysem en az olan rakamdır o. Kars 40-45 milyardır en az olan rakam. Çankırı 5 milyar. Evet arkadaşlar. Muş 35 milyar ile 40 milyar arası define var. Sakarya 30 milyar. Sakarya'da Roma ve Rum gömüleri çoktur. Roma ve Rum. Sakarya. Evet. Samsun 35 milyar ile 30 milyar arası. Samsun eşkıya cennetidir. Eşkıya defineleri çok. Kocaeli 25 milyar. Kütahya 25 milyar ile 30 milyar arası. Bursa 40 milyarla 45 milyar arası. Edirne'de arkadaşlar çok çeşitli medeniyetlerin hazineleri var. Edirne'de 45 milyarı geçer hazine. 45 milyarı çok çok geçer yani. Gaziantep 45 milyar en az. İstanbul 55 milyar. İstanbul 55 milyarı geçer. Bartın 25 ile 30 milyar arası. Adıyaman 40-45 milyar. Malatya 40-45 milyar. Adet defineye ev sahipliği yapıyor. Konya 45 milyar. Cengiz Han'ın mezarı Konya Ereğli'dedir. Bakın söylüyorum size. Moğolistan'da aramayın. Cengiz Han Konya'yı işgal edince Konya'ya geliyor. Konya'da ölürsem diyor beni Konya'ya gömün. Nereye? Ereğli'ye. Cengiz Han'ın mezarı Konya Ereğli'de. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Konya Ereğli'de Cengiz Han'ın define işaretini bulduk, çözdük. TikTok'a attık. YouTube'a da attık. Cengiz Han'ın hazineleri Konya Ereğli'de. Mezarı da Konya Ereğli'de. Evet arkadaşlar. Cengiz Han'ın bir tanesinin oğlu da Yalova'da. Mezarı Yalova'da. Bir şelalenin yanında. Onun da işaretini çözdük attık. Cengiz Han'ın oğlunun bir tanesi Yalova'da, kendisi Konya Ereğli'de mezarı. Evet. Gün gelince haklı çıktığımı öğreneceksiniz. Iğdır 20-25 milyar en az define var. Kırıkkale
35 milyar. Kırıkkale'de eşkıya gömüleri çoktur. Evet arkadaşlar. Diyarbakır 45-55 milyar arası. 45-55. Diyarbakır. Ankara 45 milyar. Ayvalık lahit cennetidir. Ayvalık'ta çok lahit var. Kral lahitleri çok. Muğla, Ayva. Orada kral lahitleri çok. Antalya dünyanın en fazla lahit olan yeridir. Antalya'da 60 milyar define var ve bunun %80'i lahittir. Kral lahitleridir. Erzurum 40-45 milyar arası. Muş 35 ile 40 milyar arası. Van, arkadaşlar Türkiye'de en fazla define il olarak Van'da var. Yani Van'da 45, 50, 55 milyar hatta 60 milyara dayanan bir define sayısı var Van'da. Yani en çok dünyada define Van ilinde var. Evet, Kars 40-45 milyar. Niğde 40 milyara yakın Niğde. Erzincan'da çok Ermeni gömüsü var. Erzincan'da define sayısı ortalama 40 milyar. Evet, 40 milyar çeşit. Evet arkadaşlar. Evet. Sivas. Lan şimdi ben Sivas'ta olacağım da. Oho! Sivas deyip geçiyor mu? Sivas'ta 40 milyar define var. En çok altın gömüsü Çorum, Niğde başında gelir. Çorum ve Niğde ve Ankara. En çok altın gömüsü burada. Böyle külçe külçe altınlar. Altın heykeller. Taşıyamayacağınız kadar büyük altın heykeller var. Nerede? Çorum, Niğde, Ankara başta gelir. Altın gömüsü olarak. Elmas gömüleri, zümrüt gömüleri genelde Karadeniz'de bulunur. Şırnak 45 milyar define var. En az Şırnak. Şırnak en az 45 milyar. En az. Adana 45 milyar. Adana'da Roma ve eşkıya gömüleri çok. Adana'da Roma ve eşkıya gömüleri çok. Bolu 30-35 milyar gömüsü var Bolu'nun. Bitlis 45 milyar en az. Amasya 35 milyar. Yok mu arttıran? Yozgat 35 milyar. Yok mu arttıran? Evet, yok mu arttıran? Mersin 45 milyar ile 55 milyar arası Mersin. Şimdi Mersin'le Tarsus'u bağlarsak 70 milyar toplam define çıkar. Mersin'le Tarsus'u bağlarsak 70 milyar. Mersin Tarsus dünyanın ilk şehridir. 7 kat üstüne şehir vardır. Evet, Sinop. Sinop'ta korsan gömüleri, eşkıya gömüleri çoktur. Sinop'ta 30 milyar gömü var. Burdur 25 milyar. Yok mu arttıran? Evet, son bir yer alıyorum. Uşak 25 milyar. Kırıkkale 30 milyar. Bayburt arkadaşlar saklı kiliselerin, sinagogların, ibadethane yerlerinin olduğu en çok yerlerden biridir Bayburt. Saf altın gömüsü çoktur. Çok krallık geçmiştir. Eşkıya gömüleri de çoktur. Bayburt arttırıyorum. 30 milyara çıkarttım Bayburt'u. Yok mu arttıran? Afyon. Afyon'da Rum ve Roma gömüleri çoktur. Afyon 35 milyar ile 40 milyar arası defineye ev sahipliği yapar. Polatlı 500 milyon. Osmaniye 5 milyar. Evet, Kastamonu 35 milyar. Burdur toplamda 25 milyar define var. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum takip için. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bütün Türkiye'ye sevgiler, saygılar. Benim tek istediğim böyle zenginlik içerisinde yaşayan Türk milletinin, Diyarbakırlısının, Konyalısının bu hazinelerden nasiplenmesi. Bu hazineler başkasını zengin etmesin. Türk milletini, Türk devletini zengin etsin. Kaymağı Türk milletine aksın. Artık Türkiye'nin kaymağının
başkalarına, yabancılara gitmesinden bıktık, tiskindik. Bu kaynakları Türk milletine çevirecek bir lider nasip etsin Türkiye Allah. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ülkenin kaymağını bu millet yesin.